Merhabalar sevgili Akrep ve yükselen burcu Akrep, ay burcu Akrep olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Akrep burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım 2025 Mart ayında sana neler gelecek? Yani hayatına gelecek olan şeyler nelerdir? Dikkat etmen gereken şeyler nelerdir? Keyifli ve umut verici güzel gelişmeler nelerdir diyelim sevgili Akrep burcu. Son kez kartlarımı senin için karıştırıyorum. Bakalım ne gelecek. İlk kartımı aldım. Kupa şövalyesiyle bir başladık arkadaşlar. Böyle aşk anlamında güzel gelişmeler olacak herhalde. Bakalım sevgili Akrep burcu, güç kartı. Şimdi öncelikle aya başlarken bir teklifle başlayacaksın sevgili Akrep burcu. Bu hem duygusal bir teklif hem de seni güce getirebilecek bir tekliften bahsetti. Tabii hayatının geneliyle ilgili böyle Mart ayında hoş ve keyifli enerjilerde olman gereken bir süreç. Ben ama sende şöyle bir şey istiyorum. Kartları parça parça açmak yerine bütünüyle açmak istiyorum. İmparator. Araba kartı. Şimdi sevgili Akrep burcu, öncelikle burada yolculukların ve seyahatlerin olacak Mart ayında ve bu yapacağın iş görüşmeleriyle alakalı bir yolculuk, seyahat gerçekleştireceksin. Bunu aynı zamanda aşk hayatıyla ilgili de alabiliriz ama aşk hayatına biz en son değinelim arkadaşlar. Bir de sağlık konularına değinelim. Şimdi kariyer hayatınla ilgili bir yolculuk, bir seyahat durumları söz konusu olacak. Burada şöyle bir durum var. Akrep burcu, fazla fevri olmak ya da fazla istekli olmak, fazla böyle bir en tepeye çıkma, hani bir an önce çıkayım, bir an önce şu iş olsun gibi enerji içerisinde olursan önemli fırsatları kaçırabilirsin. Yani şunu söylüyor, Mart ayında dikkat etmen gereken şeylerden bir tanesi teker teker çıkman merdivenleri. Hani zaten burada bir hız var, bir hareket var. Fakat ayrıntılara dikkat etmeden ilerlersen bazı fırsatları kaçırabilirsin. Şimdi burada yaklaşık 7'li vadelerdir emek verdiğim bir konu. Kariyer hayatınla ilgili, hayatının geneliyle ilgili, aşk hariç emek verdiğin konular ile ilgili bir ilerleme söz konusu ve ben burada senin birazcık hedefini ve yönünü değiştirmek istediğini görüyorum açıkçası. Evet, burada bir güç var. Bir yukarıya çıkmak var. Fakat burada birazcık hani fazla detaylarda boğulmak, asıl fırsatları görememek, asıl şansları görememek, cesaretle ilgili bazı geliştirmen gereken özellikler de söz konusu. Dediğim gibi kartların hepsini açalım. Şöyle gidelim arkadaşlar. Evet, yani bir kızgın, bir öfkelisin de aynı zamanda. İlerletmek istediğin durumlar var. Elin kolun bağlı, ne yapacağını tam olarak bilemiyorsun. Sağlığa dediğim gibi en son zaten değineceğim. Bir bakalım. Kılıç sekizlisi hiç hoş olmadı sevgili Akrep burcu. Kafa karışıklığına özellikle dikkat et. Şöyle bir açalım. Yani seçeneklerin ve alternatifin çok olacak. Bu yüzden kafa karışıklığına dikkat etmen lazım. Yani burada bir de şöyle bir durum var. Hani imparator konumunda vermiş seni. En iyisini aramak için, en iyisi hangisi, en iyisi nedir kariyerinle ilgili, meslek hayatınla ilgili, aşk hayatının içine geçerli. Acaba benim için en iyisi nedir? Beni daha çok güçlendirecek olan şey nedir? Dediğim bir durum var. Para altılısı, bir bakalım, devam edelim. Ay asa altılısı, burası çok çok güzel ve güç kartının altına geldi. Şöyle. Son birkaç kart daha alalım buraya arkadaşlar ve devam edelim. Destenin altında kupa kralı mı geldi? Evet, kupa kralı gelmiş senin kartın. Şimdi sevgili Akrep burcu, Mart ayında öncelikle sevgi merkezinde kalmak ve paylaşımcı olmak senin için çok önemli. Para altılısı zaten başlı başına alan el veren eldir arkadaşlar. Yardımda bulunmak, hem maddi olarak hem de manevi olarak yardımlarda bulunmak, yardımlaşma senin için çok önemli olacak. Fakat ben bu gidişatta şunu gördüm aslında. Mart ayında hayatın resmen pamuk ipliğine bağlı ve sen gidişata ve sonuca baktığımızda iki kart daha alacağım. Hani bu pamuk ipliğini o kadar, mahkeme kartı, evet, pamuk ipliğini o kadar ince ve güzel bir şekilde geçiyorsun ki, bir kart daha. Yani burada bir gidiş var aynı zamanda. Şimdi bir toparlayalım.
Şimdi öncelikle sevgi merkezinde kalman ve paylaşımcı olmak, yardımlarda bulunmak senin için çok önemli olacaktır. Alttan almak, güzel sözler söylemek çok önemli olacaktır. Dikkat etmen gereken konular. Özellikle Mart ayının 8'ine kadar 7 civarı, 7, 17, 27, özellikle bu tarihler +5, -5 olarak alabilirsiniz tarotta. Yolculuklar ve seyahatler, işlerini gerçekleştirmek için bazılarınızın miraslı konuları olabilir, işle alakalı yapman gereken görüşmeler, bir kısmınızda araçla ilgili bazı araç almak ya da değiştirmek gibi konularınız da gündeminize gelecektir arkadaşlar. Bunlar söz konusu. Şimdi dediğim gibi tarihleri artı eksi olarak alalım lütfen. Şimdi burada sevgili Akrep Burcu, bir şeylere o kadar çok kızıyorsun ki fevri olmamaya dikkat et. Fevri olmamaya dikkat et. Basamak basamak çıkman ve çok iyi ölçüp tartman senin için Mart ayında çok önemli olacaktır. Bir de burada baba sağlığı arkadaşlar. Baba sağlığı ya da bir ailede bir büyük, yani imparator bir büyüğün sağlık durumuyla da ilgilenmek durumunda kalabilirsin. Bir de burada bir toparlama durumları da var. Yani Mart ayını sen aslında eksiklerini tamamlayarak da geçireceksin. Sinirlenmemeye, özellikle sözel olarak agresif olmamaya, hemen olsun, çabucak olsun gibi enerjilere girmemeye dikkat et. Bu iki. Bir diğeri ise kafa karışıklığı dedik. Buna çok dikkat et. Seçeneklerin içinde boğulmak ve zaman kaybetmek. Zaman kaybetmek, aldatıcı etkiler, bunlara karşı da dikkat et. Yani örneğin işte yeni biriyle iş yapacaksın. Çok yüksek vaatler verebilir sana. Evet, bu sana gerçekten güzel kazançlar getirebilir. Fakat dengeli olmak, tamam mı? Zaman kaybetmemeye, aşk hayatın içinde geçerli. Seçenekler arasında bunlar çok çiğ kaldığı için ek kart daha çekeceğim arkadaşlar. Seçenekler arasında boğulmamaya dikkat et. Bir de burada elim kolum bağlı ne yapacağımı bilemiyorum. Yani psikolojik olarak da birazcık özellikle ayın ilk yarısı 8'ine kadar, dediğim gibi +5 olarak da alırsak daha da çok gidebilir. Hani 14'üne kadar özellikle, ama maksimum 8'ine kadar hareket edemiyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Gitmek istiyorum. O sorunu, o problemi çözmek istiyorum. Fakat gidemiyorum dediğim bir durum söz konusu. Özellikle 8'ine kadar bu konulara dikkat et. Sonrasında açılmalar olacak senin için. Bununla birlikte bir uyanış, bir fark ediş söz konusu. Burada bazı gizli kalan konular varsa bunlar açığa çıkacak. Ve burada arkadaşlar bakın, mahkeme, ciddi bir uyanış var. Göremediğin maddi olarak, yani hem soyut olarak hem somut olarak, mana olarak da madde olarak da göremediğin pek çok şeyin farkına varabileceğini ve artık yönünü, yolunu değiştirebileceğin bir Mart ayı olacak senin için. Şimdi bununla birlikte duygu durumlarında ve atacağın adımlarda çok fazla toy olma, çok fazla yüksekte de olma. Yani ne çok fazla yaşlı davran ne de çok fazla toy davran. Burayı bir dengeye getirmen lazım senin için sevgili Akrep Burcu. Bunlara dikkat ettiğin sürece Mart ayı senin için oldukça güçlü geçecek ve burada bir başarı, bir takdir, bir onaylanmak, bir işbirliği, güzel imzaları adını atmak. Yani burada şimdi asa altılısı zaten halk tarafından sevilen. Yani yaptığın işlerde gözde olmak, önde olmak, o gücünü, o potansiyelini karşı tarafa geçirmek, gerçekten çok güzel işlere imza atmak var. Fakat yazdığını, çizdiğine, söylediğine, zaman kaybetmeye, kafa karışıklığına, yani ya çok dipte davranabilirsin ya da çok tepede davranabilirsin dedim. Hani böyle pamuk ipliği gibi, pamuk ipliğinde yürüyormuşsun gibi bir Mart ayı olacak senin için. Sevgili Akrep Burcu, bunlara dikkat ettiğin sürece çok güzel. Maddi manevi alman gereken paralar varsa, özellikle dörtlü vadelerdir, yedili vadelerdir, hafta, ay, belki bazılarınız için yıl bile olabilir arkadaşlar. Toprak etkisi de var çünkü. Alamadığın paralar varsa bunlar sana gelecek. Para konularında oldukça şanslısın. 6, 16, 26... bu tarihler yine artı eksi olarak senin için çok önemli olacaktır. Ve burada bir müjde, yani seni çok daha güçlendirebilecek bir gelişmenin açığa çıkmasıyla ilgili bir etkiden bahsetti. Fakat burada birazcık emek vermen gerekiyor. Emek vermen gereken konu şu: senin için esas olan şey neyse ona emek vermen lazım. Esas olan şey neyse. Şimdi arkadaşlar burada kılıç sekizlisi, kupa yedilisi, kupa dörtlüsü, burada birileri seni duygusal olarak da manipüle etmek ve kandırmak isteyebilir. Hani zamanını boşa harcasın, yanlış tercih yapsın,
doğru karar veremesin, bir takım manipülasyonlara maruz kalabilirsin. Bunlara karşı açık ol. Zaten bunu sana kimse yapamaz da. Yine de dikkat etmende fayda var. Yani insanız, şaşarız, beşeriz diyelim arkadaşlar. Peki, has beşerlerin işidir bu ama biz yine de dikkat edelim. İyi düşünmen, iyi tartman, yani planını, programını çok iyi yapman lazım Mart ayında. Şöyle bir bakalım. Yani sonu güzel bitti ama. Şimdi hisler oldukça yüksek fakat özellikle bakın 8'ine kadar 9'una kadar az önce de söylemiştim ya, dikkat et sevgili Akrep Burcu. Dişlerle ilgili sağlık problemi, sindirim sistemi, psikolojik olarak rahatsızlıklar, özellikle ayın 9'una kadar uykuyla ilgili sıkıntı, uyuyamayabilirsin. Buna karşı dikkat et. Baş bölgesiyle ilgili oluşabilecek sağlık konularına dikkat et. Bana daha çok uykusuzluk ve psikolojik sorunlar, özellikle ayın ilk yarısı birazcık daha baskınlık gösterecekmiş gibi geldi açıkçası. Şöyle bir bakalım. Sizde biraz fazla alacağım çünkü çok çiğ aktı arkadaşlar. Neticede evet güç var. Bakın şimdi asa dokuzlusu döndü. Yani bir tedirginlik ve korku içindesin. Keyfini kaçırabilecek durumlar söz konusu olacak. Özellikle ilk yarısı. Ama hani dediğim gibi yani burada tarotta tarih vermek çok sağlıklı değil. Hani burada birazcık daha yani herkes de farklı çalışır etki açıkçası ama ben yine de söylüyorum. 9-9 vurgusu çok baskın. 8-7 vurgusu çok baskın arkadaşlar. Yine bu sayılar sizin için çok önemli olacaktır. 8 sayısı özellikle 888, 888 bunlar senin karşına çok çıkacaktır. 8, 18, 28 yine bu tarihler saat olarak da 18, 18, 08, 08 gibi bu tarihlerde yine senin için önemli olacaktır. Asa 9 yani bir tedirginlik içerisindesin. Bak baş bölgesine dikkat et. Baş ağrıları, baş bölgesinde oluşabilecek herhangi problemler, kulak aynı şekilde, göz sağlığı, bunlara birazcık dikkat et. Sindirim sistemiyle ilgili sevgili Akrep Burcu sağlık problemleri bu şekilde. Yani ciddi bir sağlık yok ama daha çok ben seni tedirgin ve psikolojik olarak birazcık yani bunlarla ilgili sıkıntılar yaşayabileceğini gördüm. Ama burada şöyle bir durum var ya. Şimdi asa dokuzlusu düştü ya. Evet bir tedirginlik, bir korku, bir kaygı var. Fakat burası ne olacak? Yani burada bir taraftan başarı da var. Şöyle bir bakalım. Adalet. Evet bazılarınızın mahkemeyle alakalı konuları var. Uzun süredir bununla ilgili mücadele veriyor olabilirsiniz arkadaşlar. Fakat burada bir adalet gelecek. Yani burada mahkemeyle ilgili konularını düzeltmen için bir adım, bir teklif, bir yardım gelecek. Bak sen de gidiyorsun, yıkıyorsun, dönüştürüyorsun. Korkularına rağmen bir şeylerin üzerine gidiyorsun. Hani bir bak sen ayrı bir yol çiziyorsun kendine Mart ayında. Aşk hayatın olsun, genel hayatın, kariyerin hiç fark etmez. Mart ayında ayrı bir yol çiziyorsun. Diğer tarafta bir kıyamet kopuyor. Yani bunu ben sana şöyle özetlemek istiyorum. Şimdi sevgili Akrep Burcu, bir şeyler var etrafında. Bir curcuna var, bir karmaşa var. Herkes birbirini yiyor. Bir şeyler açığa çıkıyor, bir şeyler oluyor. Bak burada da böyle bir yanardağın patlaması gibi, o ejderhanın ağzından ateş çıkartması gibi. Bir şeyler patlıyor ama sen oranın geri planındasın. Yani orada sen kendi yerini, kendi alanını oluşturuyorsun. Böyle bir etkiden bahsetti. Bakalım kule kartı. Yani sen Mart ayında birazcık taktik de uygulayacaksın. Yani birazcık taktik de uygulayacaksın Mart ayında. Bakalım. Yıldız kartı. Tamam hani bunu artık çok zorlamaya gerek yok arkadaşlar. Zaten diğer kartlardan da alacağım. Güneş kartı da zaten kendisini atmış. Ama bak asa beşlisi. Yani Mart ayı çok mükemmel diyemeyeceğim senin için. Gerçekten de tam bir pamuk ipliği. Akrep Burcu. Dedikodular, rakiplerin bak asa beşlisi, mücadele. Bazılarınıza kötü yani bu kötü söylemler ya arkandan kazanın kaynaması, yalan yanlış şeyler, kötü izlenimler, dikkat et. Attığın her adıma Mart ayında dikkat et sevgili Akrep Burcu. Fakat neticede bak burada ben en son sana ne söylemiştim? Dedim yani bir taraftan bir kıyamet kopuyor. Birileri bir şeyler yapıyor. Bir curcuna var. Ama sen farklı bir alandasın demiştim ya. İşte bak bu güneş kartı, yıldız kartı, asa ikilisi senin bulunduğun alanı gösteriyor. Bu yüzden paylaşımda olmak, sevgi enerjisinde kalmak, bildiğin doğrunun arkasından gitmek, kalbinin sesini dinlemek, yardımlaşmak, o saf sevgi merkezinde kalmak çok önemli sevgili Akrep Burcu.
Yani ben burada şunu gördüm. Hani az önce dedim ya, kartlar birazcık çiğ kaldı dedim ya. Bir curcuna bir kıyamet var. Evet, sen de birazcık tedirginsin açıkçası. Korkuyorsun. Burada biten yıkılan bir şeyler de var. Ama sana sunulan bambaşka sağlam bir şey var. Yani burada düşmanlar, rakipler, birileri bir şeyleri kaynatıyor ama sana doğrudan gelen bir silah yok. Silah yok. Yani burada güzel bir koruma var. Güzel bir etki var. Yani bak, bu Mart ayında bir şeyler böyle ayıklanıyor ve arkadaşlar şimdi yaz aylarında da bu keyfi yaşayacaksınız. Yani burası tam bir böyle bir temizlenme, yola çıkma, kendi alanını belirleme ile ilgili bir süreç olacak Mart ayı senin için. Peki bakalım. Bir de şimdi tılsım yedilisi, önümüzdeki 7 aylık sürece de dikkat et. Hani bu Mart ayında sen bir şeyleri ayıklıyorsun ve bu önümüzdeki 7 ay değil de bazılarınız için 7 hafta, 7 aylık süreç, tam böyle bir toparlama, ayıklama gibi. Yani çok enteresan ya. Şu güneşle yıldız kartı benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Peki bakalım. Melek kartından sana ne gelecek diyelim. Asıl en son alacağım kartları çok merak ediyorum. Sevgili Akrep Burcu için ne gelecek diyelim. Ve akışta kal. Evet sevgili Akrep Burcu. Hani diyoruz ya, her şeyde sevgi, aşkı gördüğünde gerçek aşkı bulmuşsun demektir. Çiçek aşkı, böcek aşkı, evet bunlar da asıllandır ama içimizdeki o saf sevgiyi hissetmek. Yaradanla, Rabbimle bağlantıyı çok iyi koruyabilmek sevgili Akrep Burcu. İşte bir taraftan pislik varken bir taraftan temiz alanda kendini koruma ile ilgili güzel bir etkiden bahsetti. Diyelim, böyle özetleyelim. Bırak seni gideceğin yere akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir. Direndiğin, bitirmen gerektiği halde hala bitiremediğin şeyler varsa bitecek diyor sevgili Akrep Burcu. Bırak bitsin, bitsin ki önün açılsın. Bitsin ki önün açılsın. Ve yüreğindeki işi yap. Yüreğindeki işi yap, bereketi gelecek. Demek ki bazılarınızın kariyer hayatıyla ilgili bir türlü tatmin olamadığınız bir şey var. Ben bunu destenin altındakini alacağım ya. Bereket geldi. Evren sana sevgisini ve tüm bereketini sunuyor. Kollarını aç ve al dedi. Kollarını aç ve al dediği şey akışta kalmak. Ayak uydur. Bitmesi gerekiyorsa bitsin dediği bir durum var. Şunu da şöyle karıştıralım arkadaşlar. Ve rehber geldi. Olumlu nitelik, yaşamdaki ve içinizdeki ilahi varlığın doğasını temsil eder. Peki bunun gölge tarafı nedir? Düşmemen gereken hal ve tutum nedir? Gölge nitelik ise maddi kazancı ve kontrolü spiritüel içgörünün önüne koyar dedi. Madde odaklı olmaktan çıkman lazım sevgili Akrep Burcu. Özellikle sadece maddiyat düşünen Akrep Burcu arkadaşlarımız varsa aramızda, bundan birazcık çıkman lazım dedi. Bak, mistik, yani özüne dönmeyle ilgili bir mesaj var burada. Masası, okey. Ve mistik. Olumlu nitelik ilahi varlıkla bakın o kadar bağlantılı ki birbiriyle. İlahi varlıkla samimi bir bağ kurmaktan zevk alır dedi. Peki gölge taraf nedir dediğimizde, ilahi varlıkla hayali bir yakın ilişki kurmak. Yani bunu aslında hiç özetlemeye gerek yok. Zaten herkes alması gereken mesajı alacak arkadaşlar. Yani burada hislerin çok kuvvetli olacak, algıların çok kuvvetli olacak. Fakat bazı akrep burçları ya da etrafında böyle, bak sana bu şekilde gelenler de olabilir. Enerji akışı ya bu. Etrafında bu şekilde insanlar da olabilir. Yoktur, varmış gibi davranır. Öyle söyleyelim. Bunu sadece mistik yönden ya da spiritüel alanlardan bakmayalım Akrep Burcu. Peki bir diğer mesaja bakalım. Neler gelecek diyelim. Mış gibi yapmak, yani mış gibi yapmak. Peki. Ve şımarmak dedi. Kendinizi şımartın, dinlenmeye zaman ayırın. Bedeniniz ve zihninizin rahatlaması için bir süreliğine sessizlik iyi gelecektir dedi. Bir diğer mesaja bakalım. Ve bekle. Şu an bir karar vermek için acele etme. Karar verirken de sakince düşünerek. Ama burada zaten bitmesi gerekenler bitecek. O başka bir şey. Ama hani asıl net kararı vermek için bekle diyor. Birazcık daha bekle. Mart ayında çok keskin kararlar verme. Çok keskin geçişler yapma diyor.
Yani örneğin yeni biriyle tanışacaksın. Sana kendisini çok üstten gösterebilir. Çok böyle yüksek gösterebilir. Fakat altında çok büyük bir başka bir şey vardır. Yani çöplük vardır. Buna dikkat et. Bu şekilde özetledim. Sizi gerçekten mutlu eden şey hakkında düşünerek birazcık zaman geçirin dedi. Bir kart daha alalım. Bir de şöyle bereketle ilgili bir kart gelsin ya. Hani burada tam parayla ilgili güzel etki aldık da gelmedi. Bu ikisi geldi arkadaşlar. İç dökmek, stres, öfke ve kaygıdan uzaklaşma zamanı. Ruhunla yeniden bağlantı kur ve hepsinin dışarı çıkmasına izin ver. Gerçek benliğini tanıyacak, dünyaya gerçekte kim olduğunu göstereceksin. Bu özgünlüğünün ilk adımı diyor sevgili Akrep Burcu. Videonun alt kısmına Mart ayı için çok güzel bir olumlama yazacağım ve mavi yeşil kalp koyacağım. Yeşil kalp çakramızı temsil etsin. Mavi kalpte boğaz çakramızı temsil etsin arkadaşlar. Sen de o olumlamayı yaz. Güzel enerjiler aktif olsun. Yorumum bu şekildeydi. Rehberliğim bu şekildeydi. Her şey gönlünce olsun. Mart ayı sana huzur, sağlık, bolluk, bereket getirsin Akrep Burcu. Görüşmek üzere. Hoşça kal.